Selam arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle paskalya çöreği yapıyoruz. Yeni yıla girerken yapılabilecek güzel bir çörek. Gelin malzemelerimizi sayarak başlayalım. 5 su bardağı un, 1 çay bardağı toz şeker, 1 tutam tuz, 1 paket instant maya, 1 tatlı kaşığı mahlep, 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı ılık su, 2 adet yumurta. Hamurumuzu yoğurmaya mayamızı dökerek başlıyoruz. Derin bir kap aldık, mayamızı döktük, içine ılık suyumuzu koyduk. Ama hepsini değil, bakın suya dikkat edin, hepsini koymuyorum. Çünkü kontrollü olarak gitmek istiyorum bu tip hamurlarda. İçine toz şekerimi ilave ediyorum. Yumurtamın bir tanesini bütün olarak kırıyorum. Diğerinin sadece beyazını ayırıyorum. Sarısını üzerini yağlarken kullanacağım. Bir kaba ayırdım onu. Sütümden bir miktar döktüm. Ve yağımı alıyorum, tereyağımı içine. Mahlebimi de döktüm burada. Ve şöyle bir karıştırmak istiyorum şimdi artık. Öncelikle o maya bir sütle, suyla karışsın. Yağını içinde birazcık böyle ezelim. Şimdi unumdan bir miktar alıyorum içine. Birazcık şöyle koyulaşsın ki malzemeler daha iyice birbirine nüfuz etsin. Karıştırmaya devam ediyoruz hamurumuzu. Bu arada yağlarımızı da iyice eritiyoruz. Tuzumu döküyorum bu arada içine. Çok az bir şey zaten tuz. Sadece hamuru birazcık kendine getirmesi için. Yoksa zaten şeker lezzeti bayağı baskın olacak paskalya çöreğimizde. Paskalyanın özelliği bu. Ve tekrar unumdan koyarak devam ediyorum. Burada unu kontrollü ilave etmek çok önemli arkadaşlar. İyi bir kıvam yakalamak istediğimiz için hamurumuzda bu şekilde karıştırıyoruz. Paskalya çöreği lastiksi bir hamur arkadaşlar. Bunu yakalamamız gerekiyor. Hamuru onu bu şekilde ilave ederek karıştırırsak lastiksi bir hamur elde etmiş olacağız ve de kıvamını güzelce yakalamış olacağız. Artık unumun kalanını tamamen döküyorum içine. Arkadaşlar hamurumuzu artık tezgaha indirmek istiyorum ben. Birazcık özlendirmek için kabımızdan kurtaracağız hamurumuzu. Güzelce sıyıralım. Hiç hamurumuz kalmasın. Burada şimdi elimle karıştırıyorum. Ama tam bu arada size şunu izah edeyim. Suyum ve sütüm bu kadar kaldı. Benim hamuruma bunlar yetti. Kıvam olarak çok iyi oldu. Yani yaklaşık ikisi bir bardaktan birazcık daha az bir malzeme. Ona göre dikkat ederek kullanırsanız güzel bir sonuç elde etmiş olursunuz. Şimdi hamurumu artık özlendirmeye başlayabilirim. Bu şekilde hamurumu alıyorum. Kesip üzerine atıyorum. Çok kolay bir yoğurma tarzıdır arkadaşlar. Buna dikkat edin. Tezgahınızda, masanızda bu şekilde yaparsanız hamurunuz çok çabuk toparlayacak. Ele yapışmayan çok kıvamlı güzel bir hamur elde etmiş olacaksınız. Hamurumuzu yoğurduk ve ele yapışmaz bir hale getirdik. Şimdi toplamak için bir miktar un atıyorum. Ve kazıcak yardımıyla tezgahtan sıyırdım. Her tarafını unluyorum güzelce. Şöyle bir toplayalım. Ve kabımıza koyuyoruz ki dinlendireceğiz, bir mayaya getireceğiz hamurumuzu. Üzerini streç filmle örteceğim ve yaklaşık yarım saat, daha doğrusu hamur kendisini tam doldurup da kabına dolana kadar da bu şekilde mayaya bekleteceğim. Daha sonra yapma işlemine geçeceğiz. Hamurumuz yeterince kabardı. Yaklaşık 3 katına çıktı arkadaşlar. Üzerindeki streci alıyorum şimdi. Gördüğünüz gibi tezgahıma almadan önce şu şekilde birazcık unluyorum. Ve hamurumu tezgahıma indiriyorum şimdi. Bu hamur kendisini hemen kabından bırakmıyor tabi. Bu şekilde kazıcakla alıyorum. İçindekileri de alalım güzelce, hiç hamurumuz kalmasın. Şimdi şöyle bir topluyorum tekrar hamurumu. Hamurların çok önemli püf noktası arkadaşlar, bu şekilde kabartıp tekrar bir havasını almak. Hamurun bir sonraki mayalama işleminde çok güzel sonuç vermesini sağlıyor. Şimdi tekrar unla çalışmaya devam ediyorum. Birazcık unladım ve hamurumu kesiyorum arkadaşlar. Şimdi şöylece hamurumuzu bölüyorum ki paskalyaların ebatını burada belli etmek istiyoruz. Paskalya birazcık büyük olmalı. Hani yaklaşık en azından şöyle bir 150 gram civarında falan bir hamur olması gerekiyor ki paskalya hamuru kendisini piştiği zaman gösterebilsin. Yaklaşık burada 6 tane hamurumuz oldu. Bunları ben puzzle'lıyorum şimdi. Bir miktar daha un attım. Elime aldım ve şu şekilde bir çeviriyorum arkadaşlar. Hepsini bu şekilde yapalım. Tam bir ebatlamış olalım hem hepsini.
Arkadaşlar hamurlarımızı pazladık ve şu şekilde elimle alıyorum. Birazcık genişletip 3 eşit parçaya bölüyorum. Hepsine aynı işlemi uyguluyorum şimdi. Bütün puzzle'larımızı 3 eşit parçaya böldük ve şimdi örme işlemine geçiyoruz. Hamurumuzu aldık. Yine unla çalışmaya devam. Şu şekilde ortası şişman, kenarları ince olacak şekilde. Yani bir nevi sandviç hamuru gibi düşünün ama daha ince, uzun. Paskalyalarımızı açıyoruz. Ve üçüncüsünü de bu şekilde koyuyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi atarak örmeye başlıyorum. Paskalya çöreğimizin görüntüsü bu. Aynı saç örgüsü misali arkadaşlar. Bir birisini atıyoruz, bir birisini. Sürekli üçünün yerini değiştirerek örüyoruz. Sonuna kadar ördük ve gördüğünüz gibi paskalya çöreklerimiz örülmüş oldu. Paskalya çöreklerimizi ördük ve yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize dizdik. Şimdi fırınımıza atacağız. Yaklaşık 60 derecelik bir fırında 20 dakika falan beklediği zaman mayaya gelecek, kabaracak. Fırın mayasını almış olacak ve daha sonra üzerlerine yumurtasını çalıp susamını atıp pişireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi paskalyalarımızı tekrar mayaya getirdik, kabardılar. Ve şimdi üzerlerine yumurtalarını sürüyorum. Burada sürerken dikkat etmemiz gereken bir husus var. Aradaki çatlaklara, ek yerlerine yumurtayı değirmiyoruz. Çünkü oralara çatlaklar kaçarsa paskalyalarımız oralardan ayrılmayacaktır. Paskalya çöreği oralardan ayrılarak böyle güzel bir görüntü oluşturur. Her tarafına eşit şekilde sürüyorum. Üzerlerine susamlarını atarak devam ediyorum. Sadece tepe uç kısımlarına atıyorum susamları. Yine ek yerlerine denk getirmeden. Bunda siz dilimli fıstık da kullanabilirsiniz. Kırık fındık kullanabilirsiniz. Üzerine. Benim elimde susam var ve şu anda susam kullanıyorum ben. Hepsi çok güzel lezzet verecektir paskalyamıza. Arkadaşlar ben bu şekilde bir fişek yaptım ve içine su doldurdum. İşin püf noktası burada. Şimdi bu işlemi uygulayacağız. Paskalyalarımızın tam ek yerlerine su akıtmak istiyorum. Sizin elinizde bir şırınga falan varsa onunla da yapabilirsiniz. Bu işin püf noktası bu. Buralara su damladığı zaman çatlama tam olarak gerçekleşecek ve paskalya çöreğinin sihri ortaya çıkacak. Ve artık paskalyalarımızı tamamladık. Fırına atabiliriz. Yaklaşık 170 derecelik fırında 18-20 dakika arası pişmesi yeterli olacak. Fırınıma atıyorum ben şimdi. Arkadaşlar paskalyalarımız fırından çıktı. Gördüğünüz gibi pişmesi ve işlemesi inanılmaz orantılı oldu. Ve ne demek istediğimi burada anlatmışımdır umarım. Üzerine suyu çekerken gördüğünüz gibi bıraktığı izler paskalya çöreğinde daha çok ayrılmasını, içinin açılmasını sağladı. Mutlaka bu püf noktalara dikkat edersek çok güzel sonuçlar elde edebiliriz. Şimdi tadım testine geçebiliriz. Şimdi geldik işin en lezzetli kısmına. Siz de gelin. Paskalya çöreğimizi aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle bir keseyim. Şuradan açalım bakın bir. Yumuşaklığına şöyle bir hissedin. Şimdi tadına bakabiliriz. Müsaadenizle. Son derece yumuşak olmuş arkadaşlar. İçindeki o tereyağı ile muhallebi tadı inanılmaz lezzetli olmuş. Uyum inanılmaz güzel. Yani böyle üzerindeki susamla falan müthiş bir lezzet. Yapıp deneyecek arkadaşlarımıza şimdiden afiyet olsun diyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenip abone olmayı ve sizlere ulaşabilmemiz için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.